Güneşimiz bir gün dünyayı yutacak ve ay parçalanacak. Ama bu hikaye son değil, bu hikaye bir başlangıç. Şu an yüzüne vuran ışık, yüz binlerce yıl önce Güneş'in kalbinde doğdu. 150 milyon kilometre yol kat etti. Sadece 8 dakikada. Ve o ışığı üreten şey milyarlarca yıldır yanıyor. Durmadan, yorulmadan. Peki nasıl başladı? İçinde ne oluyor? Ve bir gün gerçekten söndüğünde ne olacak? Bu soruların cevapları sizi şaşırtacak. Bu küre, ışığı, sıcaklığı, yaşamı. Her şeyi veren bu dev ateş topu bir gün söndüğünde gezegenimiz de onunla birlikte yok olacak. Büyük patlamayla birlikte evren doğdu. İlk anlarda yalnızca enerji vardı. Madde yoktu, ışık yoktu. Zaman bile henüz yeni başlamıştı. Milyonlarca yıl geçti. Hidrojen ve helyum atomları yavaşça bir araya gelmeye başladı. Kütle çekimi devreye girdi. Ve evrenin dört bir yanında, karanlığın içinde ilk yıldızlar tutuştu. Bu yıldızlar aynı zamanda kendi sonlarını da hazırlıyordu. Dev kütleleri onları hızla tüketti. Milyonlarca yıl sonra süpernova olarak patladılar. Ama ölürken bir miras bıraktılar. Karbon, oksijen ve demir. Şu an vücudundaki atomların büyük bölümü ölmüş yıldızların kalıntılarından geliyor. Sen kelimenin tam anlamıyla yıldız tozusun. Samanyolu'nun bir köşesinde devasa bir bulut vardı. İçinde hidrojen, helyum ve önceki nesil yıldızlardan kalan ağır elementler. Yakınlarda patlayan bir süpernova bu bulutu sarstı. Şok dalgası bulutu içe doğru çökertti. Kütle çekimi işi devraldı. Milyonlarca yıl boyunca gaz ve toz, merkezde biriken bir noktaya doğru aktı. Merkez ısındı, sıkıştı ve döndü. Ve sıcaklık milyonlarca dereceye ulaştığında hidrojen atomları birbirine çarpmaya başladı. Helyuma dönüştü. Ve bu süreçte saf enerji açığa çıktı. Nükleer füzyon başlamıştı. Güneş tutuşmuştu. Artık bir merkez vardı. Bir ışık kaynağı, bir hayat kaynağı. Şu an güneşe baksaydın gördüğün şey gerçek değil. Gördüğün ışık aslında güneşin çekirdeğinden çıkmak için yüz binlerce yıl mücadele eden fotonların son adımı. Çünkü güneşin içi akıllara durgunluk verecek kadar kalabalık. Çekirdekte sıcaklık 15 milyon dereceye ulaşır. Her saniye 600 milyon ton hidrojen helyuma dönüştürülür. Açığa çıkan enerji miktarı, dünyanın bir yılda tükettiği tüm enerjinin trilyonlarca katı. Ve bu süreçte doğan fotonlar bir yolculuğa çıkar. Ama bu yolculuk düz bir çizgi değil. Güneşin içi o kadar yoğun ki fotonlar sürekli emilir, saçılır, tekrar emilir. İlerliyor, bir atomu çarpıyor, yön değiştiriyor. Tekrar ilerliyor, tekrar çarpıyor. Bunu milyonlarca kez tekrarlıyor. Bu yüzden çekirdekte doğan bir fotonun yüzeye ulaşması 10 binlerce ile 100 binlerce yıl arasında sürebiliyor. İnsanlar ilk şehirleri kurarken o enerji hala içerideydi. Piramitler inşa edilirken hala içerideydi. İlk imparatorluklar yıkılırken hala içerideydi. Ta ki yüzeye ulaşana kadar. O an özgürlük başlar. Ve o küçük foton 150 milyon kilometreyi sadece 8 dakikada aşarak yüzüne vuruyor. Şu an hissettiğin ışık, yüz binlerce yıl önce güneşin kalbinde doğdu. Serengeti'de bir çita avını kovalıyor. O kas, o hız, o nefes. Hepsi güneşten geliyor. Çita bir antilop yer. Antilop çimen yer.
Çimen güneş ışığını emer ve fotosentezle şekere dönüştürür. Tek bir çimen yaprağı saniyede 10 katrilyon fotonu emerek enerji üretir. Bu enerji besin zincirine girer. Hayvanlar onu yer, hücreler onu yakar, kaslar onu kullanır. Ve bu zincirin ilk halkası her zaman aynıdır. Güneş. Güneş olmasaydı fotosentez olmazdı. Fotosentez olmasaydı oksijen olmazdı. Oksijen olmasaydı sen olmazdın. Her nefes aldığında Güneşin 4,6 milyar yıllık enerjisini içine çekiyorsun. Sen bir yıldızın çocuğusun. Ama her güzel şeyin bir sonu vardır. Güneş şu an hayatının ortasında. 4,6 milyar yıldır yanıyor ve yaklaşık 5 milyar yıl daha yanacak. Ama sonra çekirdekteki hidrojen bittiğinde Güneşin dengesi bozulur. Kütle çekim kazanmaya başlar. Çekirdek içe çöker. Ve bu çöküşün yarattığı basınç dış katmanları ısıtır, genişletir. Güneş bir kırmızı deve dönüşür. O kadar büyür ki önce Merkür'ü yutar, sonra Venüs'ü ve Dünya'ya yaklaşmaya başlar. Bu noktada Dünya'nın yüzey sıcaklığı binlerce dereceye ulaşır. Okyanuslar buharlaşır, atmosfer dağılır, kayalar erir. Bazı modeller Güneş'in tam anlamıyla Dünya'yı yutacağını söylüyor. Diğerleri Dünya'nın kavrulan bir kabuk olarak kalacağını öne sürüyor. Her iki senaryoda da sonuç aynı. Dünya bildiğiniz haliyle var olmayacak. Ama hikaye burada bitmiyor. Güneş büyüdükçe sistemin çekim dengesi alt üst olacak. Milyarlarca yıl sonra kırmızı dev Güneş'in ışığında yanan bir dünyanın etrafında parlayan halkalar. Bir zamanlar tüm yaşamın yurdu olan bu gezegen artık tanınamaz hale gelir. Sonunda Güneş dış katmanlarını uzaya fırlatır. Etrafa yayılan bu gaz ve toz inanılmaz renklerde bir nebula oluşturur. Sanki son bir nefes, sanki bir elveda. Geriye kalan küçük, yoğun, artık yanmayan bir kor, bir beyaz cüce. Milyarlarca yıl boyunca milyarlarca insanın baktığı, ısındığı, şarkı söylediği o Güneş artık evrenin karanlığında sessizce soğuyacak. Ama şimdilik şu an pencereden içeri giren ışık yüz binlerce yıl önce Güneş'in kalbinde doğdu. 8 dakika önce 150 milyon kilometre yol kat etti ve şu an senin yüzüne vuruyor. Güneş hala parlıyor, hala yanıyor ve milyarlarca yıl boyunca da parlayacak.